Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz bu yelek yapılışını paylaşacağım. Bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Hemen şimdi bitirdim ve kamera karşısına oturdum. Sizlerle paylaşmak istedim. Hala içerisinde ipleri duruyor. Normalde yelek kullanmayı çok seven bir insan değilim ama çalışmak istedim. Görür görmez çok beğendim. Ama bu da inanılmaz güzel oldu. Böyle klasik yelek değil de bence çok güzel oldu. O yüzden çok beğendim. Sık sık da kullanacağımı düşünüyorum. Hatta açık renginde yapmayı düşünüyorum. Motifler elimde vardı. Yeni çalışmadım. Sizler için yeniden bir başlangıç yaptım. Sadece iki motifi beraber yapacağız. İçerisinde üçgen motifler var. Bakın şu an üzerimde siyah olduğu için tam net göremiyorsunuz ama üçgen motiflerimiz var ve kare motifler var. Kare motifler zaten bilmediğimiz motifler değil. Daha önce de çalışmıştık. Yine de ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım videonun başlangıç esnasında. Tüm motiflerimizi tamamladıktan sonra örerken birleştirme yapacağız. Örerken birleştirme işlemi sizi zorluyorsa eğer, ben çok ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama yine de zorlanıyorsanız tek tek ördükten sonra dikerek de işleminizi yapabilirsiniz, birleştirme işleminizi, ama örerken birleştirmek her zaman daha güzel oluyor. Bir bütün halinde gözüküyor. O yüzden ben örerken birleştirme yaptım. Dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bir şablon oluşturdum, çizdim. Şablon üzerinde ilerledik ve yerleştirmesini yapıp birleştirmesini yaptık, tamamladık. Gayet kolay, kısa sürede yapabileceğiniz bir yelek oldu. Dediğim gibi ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsiniz. Şunu söylemek istiyorum. İpler tamamen elimde olan iplerdi. Hatta motiflerim hazırdı zaten söylediğim gibi başta da. O yüzden ip markası vermeyeceğim. Yine kısaca video başlangıç esnasında bahsediyor olacağım ama marka sorarsanız da yardımcı olamayacağım. Siz de elinizde olan herhangi bir koton ipi, böyle parça parça kalmış rengarenk iplerinizi de değerlendirip yapabilirsiniz. Ya da benim gibi tek bir renk çalışmak isterseniz dediğim gibi herhangi bir koton ip tercih edebilirsiniz. Markası hiç önemli değil. Elinizde olan bir ipi de kullanabilirsiniz. Ben de o şekilde yaptım. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli, her zaman söylüyorum. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebiliriz. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Dilerseniz beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Ben elimde olan koton ipleri kullandım. Hepsi farklı markaya ait. Hatta başlangıçta da söylediğim gibi motiflerimin çoğunluğu vardı zaten. Belli bir kısmını ilave ederek motiflerimi tamamladım. Siz de elinizde olan herhangi bir koton ip tercih edebilirsiniz. Bakın hatta şu şekilde ince, çok da kalın bir ip değil. Şimdi ben açık renkli bir başlangıç yapacağım. Daha iyi net görebilmeniz için. Ve 3,5 numara tığ kullanacağız. Hemen şöyle ipimizi alalım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Birkaç kez döndürüyoruz. Ve tığımız yardımıyla ipimizi halkanın içerisinden çekip bir tane halka yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış kabul ediyoruz. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine batıyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine battık. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bırakıyorum. Daha sonrasında ipimizi arkaya çekiyoruz. Bakın boşta duran ipimizi ve sıkı bir şekilde halkayı kapatıyoruz. Daha sonrasında herhangi bir yerinden arka kısmında tığımızı geçiriyoruz. İpimi içerisinden çekerek düğümlüyorum ki orta boşluk zamanla büyüme yapmasın diye. Bakın ipimizi buraya iyice düğümledik. Daha sonrasında ilmeğimi tığıma alıyorum. Bir tane zincirimi çekmiştim. Bakın 1, 2, 3 tane zincir çekerek başladığımız noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim.
ilmeğimin içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyor ve birinci sıramızı tamamlıyoruz. Bakın saydığımızda 1, 2, 3, 4 tane bizim boşluğumuz oluşmuş oluyor. Daha sonrasında yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yapıyorum. Bir kez de boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimin içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yaptım. 2 kez daha ilmek yürütme yaparak boşluk kısmına kadar ilerlemiş oldum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferle çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferle çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluğa dönüyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın hiç zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Diğer boşluğun içerisinden tığımı geçirdik. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın 1, 2, 3, 4 kez aynı işlemi yaparak 4 tane kenar oluşturmuş olduk. Ara kısımlarda hiç zincir çekmiyoruz. Kenar kısmının orta boşluk kısmında ise bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden 1, 2, 3 tane zincir çekerek başladığım noktada 3. zincirimin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı kapatıyorum. Daha sonra yandaki ikili trabzanın tepesine atladım. İpi çekip ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek 2 tane daha ilmek yürütmeyi yapmış oldum. Ve boşluk kısmına kadar geldik. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben 2 renk kombinleme yaptım. Ana rengimle de birleştirme yaptım. 2 sıra yaptıktan sonra 3. sıramda bu rengi kullanmıştım. Ben şimdi dediğim gibi açık renkleri daha net görebilmeniz için devam edeceğim. Bu illaki benimle aynı yapmanız anlamına gelmiyor. Her sırada farklı bir renk kombinlemesi de yapabilirsiniz. Sadece kendim nasıl yaptığımı göstermek istedim. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan dibindeki boşluğa batıyorum. 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Burası bizim kenar kısmımız. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 1, 2,
3 tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden tığım üzeri ipimi bir kez alıp boşluk kısmına 3 tane ikili trabzan, yine hiç zincir çekmeden kenar kısmına 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan yapıp kenar kısmımızı oluşturacağız ve böyle bu şekilde motifimizi devam ediyoruz. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir çekerek başladığım noktadan tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım ve bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi motiflerimi ben hep bu şekilde tamamladım. 42 tane motif yapıyoruz. 3 sıra halinde motiflerimin hepsini tamamladıktan sonra 4. sıramızda birleştirme işlemi yapacağız. O yüzden tüm motiflerimi dediğim gibi bu şekilde hazırladım. 42 adet olana kadar. Şimdi bu motifimizi bir kenara aldıktan sonra üçgen motif yapılışına geçiyoruz. Üçgen motif yapılışında yine aynı rengi kullanarak göstereceğim. Normalde ana rengimiz neyse üçgen motiflerimizi o renkte yapıyoruz. Benim ana rengim, yani birleştirmede kullandığım rengim siyah olduğu için üçgen motiflerimi siyah çalıştım. O yüzden tam net göremeyeceğinizi düşündüğüm için de açık bir renkle tekrardan başlangıç yapacağım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Hemen sihirli halkamızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde şu 4 zincir çektiğimiz nokta bir tane boşluğumuz, aslında 1, 2, 3 tane boşluğa ulaşmış olduk. Daha sonrasında ipimizi arka tarafa çekiyoruz. Halkamızı kapatıyoruz. Herhangi bir yerden tığımızı geçiriyoruz. İpimizi düğümlüyoruz iyice. Şöyle düğümledik. Daha sonrasında ilmeğimi tığıma aldım. Örgümün diğer tarafını çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 2, bir kez daha 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğun tepesine atlıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sondaki 4 zincir çekerek başladığımız noktada bir tane boşluğumuz demiştim ya. Son boşluktan tığımı geçirdim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1, 2 sefer çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Son kısma da bir tane boşluk oluşturdum. Aynı bakın başlangıçta oluşturduğumuz gibi ve toplamda saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğa ulaşmış olduk ikinci sıramızda. Daha sonra örgümü döndürüyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın yandaki boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım.
orta boşluk kısmına geliyoruz. Bakın üçgen kısmımızın tam orta boşluk kısmına geliyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu tepe noktası aynı kare motifimizde kenar kısmına yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Burası da üçgenimizin aslında kenar kısmı oluyor, orta kısmı. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sondaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1 2 3. zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum son noktamıza ve bir tane zincir çekip burada da ipimi kesiyorum. Çünkü kare motifte 3 sıra yaptığımız gibi üçgen motifimizde de 3 sıra yapıyoruz. Dördüncü sıramızda aynı kare motifte olduğu gibi birleştirme yapacağız. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane boşluğa ulaşmış olduk sıra sonunda. Üçüncü sıramızın sonunda toplamda 6 tane de üçgen motif çalışıyoruz. Şimdi motiflerimizi tamamladıktan sonra yerleştirme işlemine geçmeden önce şu şekilde kendimce bir şablon oluşturdum. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Siz de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bakın şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Sabit tutayım şöyle. Ekran görüntüsü alın. Onun üzerine inceleme yaparsanız motif yerleştirmede herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Benimle özellikle aynı ölçülerde çalışıyorsanız, ki daha büyük beden çalışmak isterseniz de İşte motif sayınızı değil de motifinizin sıra sayısında arttırma yaparsanız, biz şu anda 4 sıra boyunca ilerledik, 5. sıramızda birleştirme yapacağız ya, bir sıra fazla örüp ya da 2 sıra fazla örerek motifinizi büyütürseniz, santim ölçüsünü büyütürseniz beden olarak da büyütmüş olacaksınız. Çünkü bu şekilde şablon oluşturmakta belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Genelde ben sıkıntı yaşıyorum. O yüzden bu şekilde çizdim, ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Şimdi şurası bizim sırt kısmımız. Üstteki çizmiş olduğum bizim sırt kısmımız. 4 tane yan yana geliyor. 5 tane alt alta motifimiz var. Bunlar ise bizim bu kenar, koltuk altı kısmı demek istiyorum. Kenar kısımlar. 2 tane kenar kısmımız olacak. Hem ön kısmında hem de arka sırt kısmımızda. Yani kol oyuntusu gibi düşünün. Motifler yapacağız sadece. Motifimizin ölçüsü küçük olduğu için zaten rahatlıkla olacağını düşünüyorum. Kol kısmı için bakın alttan 2 tane kare motifimiz var. Bir tane üçgen motifimiz var. 2 tane motifimizi boşluk bırakıyoruz. Orası bizim kol oyuntu kısmımız oluyor. Aynı şekilde sol taraf içinde bir tane üçgen motif ve alt alta 2 tane kare motifimiz var. Burası dediğim gibi bizim sırt kısmımız. Daha sonrasında öncelikle sırt kısmını yerleştirmesini ve birleştirmesini yapacağız. Çünkü daha böyle kolay olduğunu düşünüyorum. Aklınız karışmasın diye öncelikle sırt kısmından bahsetmek istiyorum birleştirmede de. Daha sonra ön kısmına geçeceğiz. Ön kısmı da bu şekilde kendimce çizdim. Bakın ortada, burası bizim omuzdan gelen kısım diye adlandırabilirim sadece. 1, 2, 3, 4, 5 tane kare motifimiz var. Yine aynı şekilde sağ tarafta da 1, 2, 3, 4, 5 tane kare motifimiz var. Daha sonra ön göğüs kısmında boşluğumuz var. Buraya düğme olarak gelecek kısım. Bence yeterli olacağını düşünüyorum. Ben de sizinle beraber örüyorum. Daha sonrasında işte siz de üzerimde göreceksiniz nasıl olduğunu. Ona göre dilerseniz bu boşluğu arttırma yapabilirsiniz ya da aynı şekilde çalışabilirsiniz. Size göre çok açık gelirse zaten yelek çok açık olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde motiflerimizi yerleştirdikten sonra aynı buradaki kol oyuntusu için yaptığımız gibi ön kısmında da var. Alt alta 2 tane kare motifimiz var. Hem sağda hem solda. Üstüne birer tane böyle üçgen motif yapıyoruz. Daha sonra bu kol oyuntusu için yaptığımızı ön kısmında da yapıyoruz. Şunu ters çizmiş olabilirim. Ön kısımda da yapıyoruz. 2 tane kare motifimiz ve üstüne üçgen motifimiz var. Aynı şekilde sol taraf için de geçerli. Dediğim gibi bu şekilde bir yerleştirme yaptım. Daha sonra bu arka ve ön kısmını şu omuz kısmından, üst kısmından yani birleştirme yapacağız örerken.
Bunu da söylemek istiyorum. Sadece bu şekilde bir şablon oluşturmak istedim. Aklınız karışmasın diye. Toplamda 42 adet motif yapıyoruz. Kare motifimiz var. 6 tane de üçgen motifimiz var. Bu şekilde motiflerimizi tamamlıyoruz. Daha sonra birleştirme işlemine geçiyoruz. Şimdi tüm motiflerimizi tamamladıktan sonra öncelikle sırt kısmından birleştirmeye başlayalım. Daha sonra sırasıyla ön kısmını birleştirmesini yapalım. Daha önce şablonda nasıl yerleştirme yapacağımızı göstermişim ama şu şekilde tekrardan göstermem gerekirse bakın. Yan yana 4 tane motif yerleştirmeyi düşünüyorum. Alt alta da 5 tane motif yerleştireceğiz. Şimdi bir tane motifimiz siyah renk sırasında gittim, başlangıcını yaptım. Direkt diğer motifimizi yana yerleştirdiğimiz motifimizle beraber birleştirmeye başlayacağız. Hemen şöyle üstten koyalım motifimizi. Yan yana 4 tane demiştik. 3, 4 tane. Alt alta ise 5 tane olacak. Bakın şu şekilde 4, 5 tane tam görebiliyor musunuz? Tamam. Şöyle devamında bakın bu şekilde tüm motiflerimizi yerleştirdik. Bu bizim sırt kısmımız. Bu tamamen benim belirlediğim bir sayı. S beden için uygundur. Dilerseniz yanına bir motif ilave ederek genişletme yapabilirsiniz. Ama bizim aklımız karışır derseniz motifinizdeki sıra sayınızda arttırma yaparsanız, biz şu anda 3 sıra yaptık. 4. sıramızda birleştirme yapacağız ya. Bu 4 sıra yaparsanız 5. sıranızda birleştirme yaparsınız ya da 5 sıra yapıp 6. sıranızda birleştirme yaparsanız, yani motif büyüterek aslında bedeni de büyütmüş olursunuz. Hem de aklınız karıştırmaz, yerleştirme ve birleştirme konusunda benimle aynı şekilde ilerlemiş olursunuz. Diğer türlü belki birazcık aklınızı karıştırabilir. Şimdi bu şekilde yerleştirdik motiflerimizi. Dediğim gibi son sıramızı gittim. Ben burada yine aynı şekilde kenar kısmına, kenar ve ortadaki boşluklara da 3'er tane ikili trabzan yaptık. Ekstra farklı bir şey yapmadığım için devam ettim. 4. sıramı tamamladım. Bir motifimizi yaptıktan sonra yanındaki motifte birleştirme işlemimize başlayacağız. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın elimde şu anda. Hemen kenar kısmından bir başlangıç yapıyorum. Boşluktan tığımı geçirip direkt bakın bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 2, bir kez daha battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekip ilmeğimi bıraktım. Şimdi buradaki üst sırasını gitmiş olduğum motifimi elime alıyorum. Hemen boşluktan bakın. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı kenar kısmına döndüm. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Buradaki bakın hemen kenar kısmımızın yanındaki boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan kenar boşluk kısmına dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Kenar boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. Pardon, kenar diyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İlmeğimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına dönüyorum motifimde. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İlmeği tığıma takıp içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Kenar boşluk kısmındayım. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Şimdi kenar boşluk kısmımıza geldik. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde kenar kısmımızı yapmış olduk ve şu şekilde yan yana duracağı için buradaki kenar kısmımızda birleştirmemizi tamamlamış olduk.
Tığım uzun ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım uzun ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım uzun ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım uzun ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığım uzun ipimi bir kez alacağım. Yandaki boşluğa atlayacağım. Yandaki boşluğa atlayacağım. Yine aynı şekilde motifimize devam ediyoruz. Şimdi son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen burada birinci ikili trabzanımın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve burada ipimizi keserek birleştirmemizi, motifimizin son sırasını tamamlamış oluyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi devamında hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Sadece yanlardan bir kenar birleştirme yapacağız. Şimdi şu alttaki motifimizi de alttan birleştirme yapacağız. Bir kez de alt kısmından göstermek istiyorum. Daha sonra buradaki motifimizle beraber birleştirelim. Çünkü çift kenar birleştirme yapacağız. Devamında artık kendimiz birleştirmemizi tamamlayacağız. Bir tane zincir çektim. Hemen şöyle tığımızı ipimi bir kez aldım. Kenar kısmından başlangıcımı yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımızı ipimi bir kez alıp devam ediyorum. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi bıraktım. Şimdi bu üstteki iki tane motifimizdi. Hemen bunun altına bir birleştirme yapacağımız için kenar boşluk kısmından, bakın şu şekilde kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Geriye kenar kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına dönüyorum. Diğer motifimde 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İlmeğimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum ve kenar kısmına dönüşümü sağlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Kenar kısmında birer tane zincir çekiyorduk. Zincirimi çektikten sonra ilmeğimi bırakıyorum. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Devamında motifimi aynı şekilde tamamlıyorum. Şimdi motifimin birleştirme işlemini tamamladıktan sonra motifimi de tamamladım, geldim. Az önce de söylediğim gibi şuradaki bakın motifimizi birleştirelim ki buradan başlayıp bu şekilde ilerleyelim. Şu birleştirme kısmını göstermek istiyorum. Bence o kısımda aklınız karışabilir. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapalım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Kenar boşluk kısmından başlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Buradaki kenar boşluk kısmından bakın üstteki motifimin tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye boşluk kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İçerisinden tığımı çektim. Geriye döndüm boşluk kısmına. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Geriye boşluk kısmımıza döndük. 1
2, 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Kenar boşluk kısmına geldik. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Bakın şimdi bu üstteki motifimizin kenar boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi tığıma taktım. İçerisinden çektim. Bir tane daha zincir çekiyorum. Bakın buradaki kenar boşluk kısmından tığımı geçirdikten sonra bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Şimdi şöyle dönüyorum. Buradaki aşağıya doğru olan motifimiz var ya, alt kısımdaki. Onun kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi tığıma takıyorum. Boşluktan ilmeğimi çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye kenar kısmıma dönüyorum. Örmekte olduğum motifime 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Kenar boşluk kısmından, boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Boşluğa dönüyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. İpimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İlmeğimi içerisinden çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmına dönüyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İçerisinden çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına dönüyoruz. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Kenar kısmımız olduğu için diğer motifte de kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Tekrardan kenar boşluğa döndük. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Devamını da aynı şekilde motifimizi devam ettireceğiz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın ne yapmıştık? Buradan bir başlangıç yapmıştık. Devam ettim. Kenar boşluk kısmına geldiğimde öncelikle bu üstteki motifimin kenar boşluk kısmına ilmeğimi çektim. Bir tane zincir çektim. Buradaki kenar boşluk kısmından da ilmeğimi çekip hiç zincir çekmeden geri kenar kısmına dönüp 3 tane ikili trabzan yaptım ve devamı da aynı şekilde birleştirmemize devam ettik. Bakın burada bu şekilde yapmamın amacı hiç boşluk oluşmaması. O yüzden ben her zaman birleştirme yaparken, örerken bu şekilde yapıyorum motiflerimi. Bunu da ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Devamında aynı şekilde ilerleyip tamamlayacağım. Şöyle de göstermek istiyorum. Diğer motiflerimizin birleştirmesini göstermeyeceğim. Çünkü az önce de söylediğim gibi hep aynı şekilde ilerleme yapacağız zaten. Öncelikle yan yana birleştirmelerimizi yapalım. Daha sonra İşte alttaki sıramız şeklinde hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Nasıl yerleştirdiğimizi gösterdim ya, o yüzden aklınızın takılacağını düşünmüyorum. Şimdi devam edip sırt kısmını tamamlayıp geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi tüm sırt kısmının birleştirmesini tamamladım. Geldim bakın bu şekilde. Henüz ütülenmemiş hali, üzerine bir ütüleme yapacağız. Sırt kısmımızı bu şekilde tamamladıktan sonra şablonda da göstermiştim ya size, şöyle tekrar aldığımızda 2 tanesini bırakacağız. Şimdi şu şekilde beraber ilerleyelim. 1, 2 tanesi üstte. 2 motifimizi atlıyoruz. Altta 3. parçamıza, 3. motifimizin yanına bir tane üçgen motif gelecek. Üçgen motifi nasıl yapıldığını göstermiştim. Yine 3 sıra gitmiştik. 4. sırasında birleştirme yapacağız. Şuraya bakın, şu şekilde üçgen motifimi yerleştiriyorum. Düz kısmı bu şekilde. Şöyle bir birleştirme yapacağız. Yerleştirdikten sonra üçgen motifimizi, altına 2 tane kare motifimiz vardı. Altına da bu şekilde 2 tane kare motifimizi koyuyoruz. Bu şekilde bir yerleştirme yaptık. Şöyle hemen kaydırayım. Diğer taraf için de aynısı geçerli olacak. Hemen şöyle bakın. Üstte 1, 2 tane motifimi bıraktım. Üçüncü motifimin yanına şu şekilde gelecek şekilde L şeklinde üçgen motifimi yerleştiriyorum. Altına 2 tane de kare motifimi koyuyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bunların birleştirmesini yapacağız. Yine bir kez beraber yapalım. Çünkü üçgen kısmında aklınız karışabilir. Daha sonra altındaki birleştirmeyi de göstereceğim ve devam edeceğiz. Şu kenardan başlayalım. İki kenar için de aynı şekilde zaten.
Bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Direkt bakın şu şekilde bir yerleştirme olduğunu düşünürsek orta kısmından birleştirme yapacağız. Bakın bu şekilde ya motifim. Şimdi buradan başlangıcımı yapacağım. Orta kenar kısmına kadar geleceğiz. Üçgen motifimizin yani tam orta kısmına geldiğimizde birleştirme yapacağız. Şu kısmını yani birleştiriyor olacağız. Hemen şöyle motifimi elime aldım. Zincirin üstünden tığımı 3 tane zincir çekerek 4 tane zincir çekerek dönüşümüzü sağlıyorduk. 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın boşluk kısmına batıyorum. 2 seferli çekip ikili trabzanımı yaptım. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada başlangıçta hatırlarsanız bir tane boşluk yapıyorduk her zaman motifimizi düz bir şekilde ilerletebilmemiz için. O yüzden zincirin tepesine ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Boşluk kısmına da 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığımızı ipimi bir kez alıyorum. Hemen yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluk kısmına atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde 1 2 3 tane boşluğumuzda üçerli ikili trabzanımızı yaptıktan sonra kenar kısmına geliyoruz. Orta kısmına daha doğrusu. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Orta boşluk kısmından tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Ne yapıyorduk? 2 tane motif bırakmıştık. 3. motifimize birleştirme yapıyorduk. 3. motifimin alttaki kenar kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi boşluktan çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Geriye kenar kısmımıza yani aynı boşluğa dönüyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İlmeğimi bıraktım. Yandaki boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına dönüyorum. Motifimdeki 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan motifimdeki boşluk kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Bakın burası son boşluğumuz. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi burası bizim son noktamız. Burası bizim kenar kısmı gibi kabul ediyoruz. Çünkü motifimizde de kenar kısmına batıyor olacağız bu esnada. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Buradaki motifimizdeki kare motifimizin kenar kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın burada ikili trabzan vardı son noktada motifimizi tamamlarken. İkili trabzan tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaptım. Burayı kenar kısmı yapmıyoruz. İkili trabzan yaparak bitiriyoruz. Çünkü üçgen olduğu için bakın bu noktası dümdüz olması gerekiyor. 2 tane zincirimi çektim sıkı bir şekilde. İpimi keserek bakın birleştirmemizi tamamladık. Şu şekilde göstermek istiyorum. Buradan başladım. Kenar kısmına kadar dümdüz örgüme devam ettim. Kenar kısmından birleştirmeye başladım. Diğer kenar kısmına kadar ilerledik. Şimdi üçgen kısmı birazcık farklı bir birleştirme gerektirdiği için diğer üçgen kısmı da birleştirmeye göstermek istiyorum. Hem de siyah renk olduğu için aklınız karışsın istemiyorum. Şimdi şu motifimizin de başlangıcını beraber yapalım. Sonrasında diğer tarafında başlangıcını yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın kenar kısmından boşluktan başlangıcımızı yaptık. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Hemen bakın kenar kısmından boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Geriye aynı boşluğa döndüm.
1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şu ipimizi arkaya çekmemiz gerekiyor. Tamam. İpimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına dönüyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan motifimizdeki boşluğa döndük. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Kenar boşluk kısmına kadar ilerlemiş olduk. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Kenar boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Şimdi burada az önce de göstermiştim ya nasıl olduğunu. Çift kenar birleştirme yapacağız. Çift kenar birleştirmede arada ilmeğimizi çektikten sonra bir tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi bıraktık. Buradaki üçgen motifimizin kenar kısmından boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Geriye aynı boşluğa yani kenar kısmımıza dönüşümüzü sağlıyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Artık üçgen motifle birleştirme yapıyoruz. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Kenar boşluk kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Kenar kısmına geldik şimdi. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi bırakıyorum. İlmeğimi bıraktım. Buradaki bakın son böyle başlangıçta burası başlangıç noktamız sanırım. İkili trabzan yaparak başlangıç yapmıştık ya. Boşluk kısmı yapmıştık bir tane zincir çekip. Son boşluk kısmımızdan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi içerisinden çektik. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Geriye boşluk kısmına kenar kısmıma dönüş sağladım. Aynı boşluğa 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve devam edeceğim. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Bakın buradan kenar kısmından motifimin başlangıcımı yapmıştım. Devam ettim. Üçgen motifime de devam ettim. Buradan nasıl geçiş sağladığımı göstermiştim. Bakın hiçbir bu boşluk yok. Gayet güzel oluyor bu şekilde birleştirdiğimizde. Şimdi motifimi devam edeceğim. Aynı şekilde farklı bir şey olmadığı için göstermeyeceğim. Daha sonrasında bunu tamamladıktan sonra alttaki motifimizin birleştirmesini yapıyoruz. Yine bu kenar kısmından başlangıcımızı yapacağız aynı şekilde. Devam ediyoruz üstteki motifin altına birleştirdiğimiz için. Diğer tarafında da aynı şekilde motifimizi tamamlayacağız. Şimdi onun sonrasında ben bunu tamamlayıp geleyim. Çünkü ipim burada. Daha sonra buradaki üçgen kısmımızı da beraber birleştirelim. Şimdi bakın buradaki kenar kısmını, koltuk altı kısmını yani tamamlamış oldum. Diğer motifimi de birleştirmesini yaptım. Az önce de söylediğim gibi buradaki üçgen motifimizin de başlangıcını yapalım. Bakın şu şekilde yerleştirme yapıyoruz. Düz kısmı bu şekilde geliyor. Şöyle yamultacağım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Hemen bakın buradaki kenar boşluk kısmından şöyle tığım ipimi bir kez aldım. Kenar boşluk kısmından değil de 1 2 3. zincirimizin tepesinden şöyle tığımızı geçiriyoruz. İpimi çektim. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane zincirimi çektim. İlmeğimi bırakıyorum bu noktada. Bakın bir tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Bir tane zincirimi çekip
Çünkü direkt kenar kısmından birleştirmemize başlayacağız. Kenar boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına döndüm motifimdeki. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Hemen alttaki boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Geriye boşluk kısmına döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp boşluk kısmına dönüşümü sağlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Orta boşluk kısmımıza geldik. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi bırakıyorum. Motifimde de kenar kısmına kadar ilerlemiş oldum. Kenar boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına dönüşümü sağlıyorum. Aynı boşluğun içerisine 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. Şimdi motifime düz bir şekilde devam edeceğim. Çünkü tek kenar birleştirme yapacağız. Alt kısmına motifimiz gelince onun birleştirmesini yapacağız. Şöyle hemen tamamlıyorum motifimi. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Son boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sondaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kestim. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Birleştirmemizi de tamamlamış olduk. Şu kısımdaydı. Bakın buradan başladık. Bu şekilde birleştirme yaptık. Şimdi bunu da özellikle göstermek istedim. Çünkü aklınız karışabilir. Diğer taraftaki motifimizde öncelikle böyle başlamıştık. Düz örmüştük. Buradaki kenar kısmı birleştirme yapmıştık ya. Şimdi tam tersi olduğu için hani bu üst kısımdan birleştirmeye başladığımız için özellikle göstermek istedim. Nasıl birleştirme yapacağımızı, yoksa farklı bir şey yok. Ama üçgen kısımlar birazcık akıl karıştırma yapabiliyor. Diğer üçgenlerin de birleştirmesini göstermek istiyorum. Alttaki motifimi bakın burada yerleştiriyoruz. Bu şekilde 2 tane motifimi. Devamında nasıl birleştirme yapacağımızı artık biliyoruz. Buradan kenar kısmından başlayıp böyle bir birleştirme yapacağım. Daha sonra da alttaki motifimin birleştirmesini tamamlayıp geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın buradaki parçalarımı tamamladım. Birleştirme işlemimi gerçekleştirdim. Yanına hatta 2 tane daha motifimi yaptım. Şunu söylemek istiyorum. Bir bütün halinde ilerleyeceğimiz için aklınız karışmasın. Ön parçayı yapıp arka parçayı yapıp yandan bir birleştirme yapmayacağız. Böyle ayrı ayrı hani görebilmeniz için yaptım. Parça parça çizdim. Ama bakın şu kısmın yanına kalemim nerede göstereyim sizi. Şu iki parçamı çizdim ya, şimdi bakın şu tarafa çizdim. Şu üstten göstereyim. Şöyle bakın buraya iki tane kare motifimi çizdim. Çizdim diyorum, pardon, birleştirdim. Üstüne üçgen parçamızı, yani şuradaki üçgen parçamızı yerleştireceğiz. Şöyle üçgen parçamı yerleştireceğim. Bu bizim ön kısmımıza doğru dönecek. Yani şöyle ön kısmına dönmüş olacak. Burası arka kısmına ait bir parça. Koltuk altı kısmı. Daha önce de söylemiştim. Burada da göstermek istedim. Şimdi üçgen motifinin birleştirmesini size göstereceğim. Hatta bakın bu kısımda henüz yapmadım birleştirmemi. Şöyle 2 tane motifimizi yerleştiriyoruz. Ekstra farklı bir şey yok. Böyle de göstermek istedim. Şu üçgen motifimiz dediğim gibi göstermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince kafa karıştırmasın diye. Bu şekilde tuttuğumuzda bakın şu düz kısım var ya, başlangıç, şöyle bir yerleştirme yapacağız. Direkt bakın bu şekilde. Buradan başlayıp birleştireceğim. Şu kenar kısmının birleştirmesini yapıyor olacağız. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle döndüreceğim. Üçgen parçamı elime aldım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Hemen 3. zincirimizin tepesinden tığımızı geçiriyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptım.
Bir tane zincir çektim, ilmeğimi bıraktım. Bakın bu şekilde. İlmeğimi bıraktıktan sonra hemen buradaki kenar kısmından tığımı geçiriyorum. Alttaki motifimin kenar kısmından tığımı geçirdim boşluktan. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmına hemen dibindeki batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Yandaki boşluk kısmına atlıyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İlmeğimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluğa dönüyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İçerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tam üçgen motifimizin orta kısmına geldik. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Kare motifimizin de kenar kısmına gelmiş olduk. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım ve geriye döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğa atlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Son boşluğumdayım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Sondaki bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Son kısmı da boşluk yapıyoruz. Bir tane her zaman söylüyorum. Dümdüz bir görüntü elde edebilmek için. Bakın bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi şuradan şöyle geliyor. Bu şekilde gidiyor. Burası bizim koltuk oyuntumuz. Koltuk altı kısmımız. Kol oyuntumuz. Pardon söyleyemedim. Şu şekilde katlanıyor. Yani bu kısmı döndürdüğümüzde ön kısmına gelecek. Şimdi bu şekilde zaten arka kısmını tamamlamış olduk. Ön kısmının başlangıcını yaptık. Şimdi şöyle ön kısmını döndürüyorum. Tamamen görebiliyor musunuz? Buradan sonra tekrardan şöyle elimize alalım. Tekrardan elimize aldık. Şimdi şu kısmını söylemek istiyorum. Böyle döndüğümüzde bu kısımda oluyoruz. Şimdi böyle dönüşümüzü sağladık. Burada iki motifimiz ve üçgen motifimiz var. Yani şu kısmı yapmış olduk. Yanında ne var? 1, 2, 3, 4, 5 tane motifimiz gelecek. Kare. Yan yana. Pardon alt alta. Zaten bu şekilde baktığımızda bakın katladım ya. Hani şu kısmı şöyleydi. Açıktı. Katladığımızda zaten görebiliyorsunuz. Şuradaki motiflerimiz üstten alta kadar. 1, 2, 3, 4, 5 tane motifimiz bakın bu şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimizde zaten nasıl birleştirme yapacağımızı da az çok anlayabiliyoruz. Farklı bir noktası yok çünkü. Şimdi bu şekilde yerleştirdim. Yani şu kısmı yerleştirdik. Bizim ön kısmımızı, ön gövde kısmını yerleştirdik. Ne varmış yanında? 2 tane altta kare motif, üstünde üçgen motifimiz var. Yani şu kısım. Bakın 1, 2 tane kare motif, üçgen. Şöyle yerleştiriyoruz. Üçgen, bir tane siyah motifimiz var. Bizim gövde kısmımız yeleğimizin bundan ibaret. Bakın şu şekilde üstten alta doğru yerleştirmemizi yapmış olduk. Dediğim gibi bu şekilde bir yerleştirme yaptıktan sonra sıkıntı çekmeyeceksiniz. Şimdi bu tarafı beraber yapalım. Diğer tarafı kendim yapacağım devamında. Çünkü videomuz yeteri kadar uzunluğu oldu. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde bahsetmeye çalışıyorum çünkü. Şimdi burada farklı noktamız neresi biliyor musunuz? Bu en üstteki şu tepedeki motifimiz. Çünkü bunun birleştirmesini yaparken buradan başlayacağız. Yani şu sırt kısmımızdaki motifimiz var ya, bu üst kısmından birleştirme yaparak başlangıcımızı yapacağız. Devamında yine aynı şekilde birleştirmeler yapıyor olacağız. Şöyle bir tane
zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz her zamanki gibi. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Kenar boşluk kısmından tığımı geçiriyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi bırakıyorum. Direkt birinciden birleştirmeye başlayalım. Az önce de söylediğim gibi sırt kısmımızın motifine birleştirme yapacağız. Bakın şu an en üst noktadayım. Görebilmeniz için yatay tutuyorum. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İlmeğimi tığıma takıyorum. İçerisinden çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım ve geriye yine kenar boşluğumuza dönüyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İçerisinden ipimi çektim. Yine boşluk kısmına dönüyorum. Motifimde 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Ve geriye dönüyorum. Motifimde kenar kısmındayım şimdi. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Kenar kısmındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İçerisinden ipimi çektim. Tekrardan geriye döndük. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak bu kenar kısmı birleştirmemi yapmış oldum. Bakın şöyle açarak göstereyim. Bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Devamında aynı şekilde motifime devam edeceğim. Şimdi şu alt kısmındaki motifin de buradaki kenar kısmından birleştirmesini yapalım. Şu üçgen motifimin yan kısmındaki birleştirmesini göstermek istiyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bunu da birleştirmesini yaptım. Geldim alttaki motifimin. Bir tane zincir çektim. Şimdi üçgen yandaki birleştirmeyi göstereceğim. Buradan başlangıç yapıp üçgen motife birleştirmeye geçeceğiz ya, o kısmını göstermek istiyorum. Kenar kısmından başlangıcımı yaptım hemen. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Buradaki kenar kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Geriye döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan, ilmeğimi bırakıyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. Geriye döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Geriye dönüş sağlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Boşluktan ilmeğimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Kenar kısmına geldik. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Kenardan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Şimdi burada bakın bu şekilde bomboş gibi gözüküyor aslında ama buradaki motife birleştirme yapacağız. Üçgen motifimizi. İki motif arasında birleştirme yaparken ilmeğimizi boşluktan çektikten sonra bir tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi bırakıyoruz. Buradaki kenar kısmından, yani sondaki boşluktan, yani kenar kısmı değil de üçgen motifimizde sondaki boşluktan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi içerisinden çektik. Tığımızın üzerine ipimizi bir kez alıyoruz ve yine motifimdeki kenar kısmına dönüşümü sağlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve bakın şu ipimi arkaya çekeyim şöyle. Burada geçişimi bu şekilde sağlamış oldum buradaki üçgen motifime. Tığımı boşluktan geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Tekrardan motifimdeki boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Geriye dönüyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçiriyorum ve kenar kısmına geliyoruz. 1 2
3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çektim. Üçgen motifimizin de orta kısmına gelmiş olduk. Boşluktan tığımı geçirdim. Tekrardan tığım üzerine ipimi bir kez alıp kenar kısmıma dönüşümü sağlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve motifimi aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi şu kısmı şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Bakın burası kol oyuntu kısmı. Artık birleştirdik. Tam şöyle kol kısmı. Bakın şöyle de açarak gösterirsem kol kısmımızı oluşturmuş olduk. Çünkü buradaki motifimizle birleştirme işlemimizi tamamladık. Devamında motifime aynı şekilde devam edeceğim. Alt kısımları aynı olduğu için göstermeyeceğim. Bakın şu alt kısmına da 2 tane motifimin birleştirmesini yapacağım. Buradan başlıyorum. Buradaki motifime birleştirip devam ediyorum. Aynı şekilde bunu da buradan başlayıp bu şekilde ilerleyip motifimi tamamlıyorum. Daha sonra bizim ne vardı? Şöyle düzeltip göstereyim. Aklınız karışmasın, pardon. Şöyle düzelttiğimde bunları da birleştirdikten sonra sıra geliyor. Ön göğüs kısmı, boyun kısmı diyebiliriz. Boşluk bırakmaya. Hemen buradaki motiflerimizin yanına 2 tane motifimi koydum. Ve buraya ise bir tane şöyle üçgen parçamızı koyacağız. Az önce de söylediğim gibi. Şimdi ben buradaki motiflerimi ve şuradaki kare motiflerimi birleştirip geliyorum. Üçgen kısmını beraber yapıyoruz. Şimdi buradaki 2 motifimi de birleştirdim. Üçgen motifime geldi sıra. Üçgen motifimizi beraber yapacağız. Az önce de söylediğim gibi bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Nasıl yerleştireceğiz? Şu şekilde bir yerleştirme yapacağız. Bakın zaten belli, bu şekilde geliyor ya. Tam böyle yerleştirdiğimizde oturuyor diyebiliriz. Şimdi şöyle tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen buradaki 3. zincirimin tepesinden tığımı geçiriyor. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İlmeğimi bırakıyorum. Buradaki kenar kısmından boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Motifimdeki hemen dibindeki ikili trabzanın dibindeki boşluğa dönüp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İlmeğimi bıraktım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktayım. 1 2 3 tane ikili trabzan, ilmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çektim. Boşluğa dönüyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Üçgen motifimin tam orta kısmına geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Buradaki kare motifimin de kenar kısmındayım. Tığımı geçirip ipimi çektim içerisine. Alttaki kare motifimizde olduğu için, yani iki kenar birleştirme yapacağımız için ne yapıyorduk? İpimizi çektikten sonra bir tane zincir çektik. Alttaki motifimin kenar kısmından tığımı geçiriyorum boşluktan. İpimi çekip tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan üçgen motifimin orta kısmındaki boşluğa dönüyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi bıraktım. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Geriye boşluk kısmına dönüyorum. Üçgen motifimdeki 1 2 3 tane ikili trabzan, ipimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Geri boşluk kısmına döndük. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi bırakıyorum. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Bakın buradaki sondaki boşluk kısmımıza geldik. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bıraktım. Kare motifimin de kenar kısmından tığımı geçiriyorum. Boşluktan çektim ipimi. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi başlangıçta yaptığımız gibi sonda da bir tane ikili trabzan yapacağız. Sondaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yaptım ve 2 tane zincirimi çekip birleştirmemi tamamladım.
şu şekilde düzeltip göstermek istiyorum sizlere. Bakın buradaki üçgen motifimizi birleştirerek sol taraftaki kenar kısmımızı, ön kısmımızı tamamlamış olduk. Tamamını görebiliyor musunuz? Şu şekilde tutarsam daha iyi olacak. Bakın burayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bunun aynısını diğer tarafa da yapacağız. Detaylı bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Yine aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Şablon olarak da defalarca gösterdim zaten. Bunun aynısını bu tarafa uyarlayacağız. Yine beraber bir yerleştirme yapalım. Bakın şu üçgen motifimi şu şekilde buraya yerleştiriyorum. Siyah olduğu için tam göremiyor olabilirsiniz. Altına yine bakın 2 tane motifimi yerleştireceğim. Daha sonra yanına 5 tane motifimi yerleştireceğim. Ve bakın burada gördüğümüzün şuradaki aynısını yapıyoruz. 2 motif üstüne üçgen motif. Bu şekilde birleştirmemizi tamamlayıp geliyoruz. Şimdi bakın size bahsettiğim gibi diğer tarafında birleştirmesini tamamladım ve bu şekilde yeleğimizi tamamlamış olduk. Ben denedim, çok güzel oldu. Şimdi şunu yapacağız. Tüm kenarlarda sık iğne gideceğiz birkaç sıra boyunca. Bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Hemen şuradaki kenar kısmından başlangıç yapalım beraber. Belli bir kısma kadar beraber yapalım. Kenar boşluktan tığımı geçirdim. Tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı boşluğa batıp bir tane daha sık iğne yapıyorum. Kenar boşluk kısmına 2 tane sık iğne yaptım. Yandaki 2 trabzanın tepesine tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki 2 trabzanın tepesine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde gördüm. Her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi birleştirme yaptığımız noktaya kadar geldim. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer kenar kısmından da tığımı geçirip bir tane sık iğne yapıyorum. Direkt yani boşlukları da birer tane sık iğne yaparak geçişimi sağlamış oldum. Devamında yine her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Şuradaki üçgen motifimize kadar devam ediyorum. Üçgen motifimin olduğu kısma kadar geldim. Kare motifimin kenar boşluk kısmına bir tane sık iğnemi yaptım. Üçgen motifimdeki boşluğa ilerlemiş oldum. Hani sonda bir tane ikili trabzan yapıyorduk ya, oradaki yatay ikili trabzandayım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 yeterli oldu. Yandaki yatay ikili trabzana atladım. Yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Yandakine atlıyoruz. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Burada bir tane boşluk kısmı var. Oraya battım. Bir tane sık iğne, yatay ikili trabzana battım. 2 tane sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktamızda sihirli halka yaparak başlıyorduk ya. O kısma geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yatay ikili trabzana geçişimi sağlıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani burada tamamen elinizin ayarına göre farklılık gösterebilir. Gerekiyorsa, kasılma hissediyorsanız, dümdüz ilerlemiyorsa bu kısım 3 tane de sık iğne yapabilirsiniz. Bence 2 tane yeterli oldu. Ama böyle boşluk gördüğünüz her yere mutlaka batın. Bakın bir yandan konuşurken ilerliyorum. Kare motifin boşluk kısmına kadar geldim. Daha sonrasında da ikili trabzanların tepesine batarak dönüşümü sağlayacağım. Bakın şu şekilde dümdüz bir geçiş sağlamış olduk. Dediğim gibi tığınızı geçirebildiğiniz, boşluk gördüğünüz her noktaya sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Devamında bu şekilde buradaki kenar kısmına kadar ilerleyeceğim. Daha sonra gövde kısmına dönüp başlangıç noktama kadar geleceğim. Başlangıç noktamda ilmek yürütme yaparak birleştireceğim. Başlangıç noktama kadar ilerliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekerek burada ipimi kesiyorum. Dilerseniz birkaç sıra daha burada gidebilirsiniz. Ben dediğim gibi denediğim için bence yeterli oldu. Genişliği yeterli olduğu için bu şekilde bir sıra boyunca sık iğne gittim. Tabi dilerseniz bu alt kısmını uzatmak isterseniz sadece bu alt kısmına da birkaç sıra sık iğne gidilebilir. Şimdi şu kenar kısmını da beraber başlangıcını yapalım. Kol altı kısmını, kol oyuntusu kısmını daha doğrusu. Oraya da birkaç sıra boyunca sık iğne gideceğiz. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Hemen bakın burada ilk üçgen parçamızın olduğu kısımdan, dibinden, boşluktan sık iğnemi yaparak başladım. Daha sonra yatay
ikili trabzan var. 2 tane sık iğnemi yaptım. Hatta 3 tane yapmam gerekecek. Burada birazcık geniş olmuş. 3 tane sık iğne yaptım. Daha sonra yandaki ikili trabzanı atladım. 2 tane sık iğne yaptım ve yandaki ikili trabzanı atlıyorum. Bakın yatay bir şekilde duran ikili trabzanların içine yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Alttaki ikili trabzanı atladım. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Sihirli halka yaparak başladığımız noktaya bir tane sık iğne, yandaki ikili trabzanı atladım. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yandaki ikili trabzana atladım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Yandaki ikili trabzana atladım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Yandaki ikili trabzana geldim. 1 2 tane sık iğne yaptım. Burada bir tane boşluk kısmımız var. Oraya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluk kısmına battım. Bir tane sık iğne. Diğer motifime geçtim. İkili trabzanların tepesine sık iğneler yapıyorum. Aynı gövde kısmında yaptığımız gibi aslında farklı bir şey yok. Sadece şu kısım sizin aklınızı karıştırmasın diye bir başlangıç yaptım. Devamında her ikili trabzanın tepesine sık iğne yaparak ilerliyorum. Şuradaki kısma kadar devam ediyorum. Şimdi bakın tam başlangıç noktama kadar ilerledim. Burada 2 tane boşluğumuz var. Alttaki motiflerimizden kaynaklı. Hemen bakın bir tane boşluğuma battım. Buradaki motifimin diğer motifimde olan boşluğa da bir tane sık iğnemi yaparak geçişimi sağladım. Daha sonrasında birinci sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa batıp bir tane sık iğne yaptım. Daha sonrasında yandaki boşluğa atlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Yani her sık iğnenin olduğu boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Kol kısmında 2 sıra boyunca sık iğne gitmeyi tercih ettim. Şu an ikinci sıramızın başlangıcını yaptık. Dediğim gibi her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ettim. İlk sık iğnenin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım ve 1-2 tane zincirimi çekip burada artık ipimi keserek tamamlıyorum. Ve şöyle ipimizi iç kısmından yok edeceğiz. Daha sonrasında sizlere bir göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bu kısmında kol lastiği gibi yapmış olduk. 2 sıra boyunca sık iğne giderek hem de bu girintili çıkıntılı hani motifin yapısından kaynaklı dalgalanmalı görüntüyü de yok etmiş olduk. Bu şekilde düz bir görüntü elde ediyoruz. O yüzden gayet güzel oluyor. Bunun da sayısını arttırma yapabilirsiniz. Bence 2 sıra boyunca yeterli oldu. Aynı şekilde diğer kol için de yapacağım. Farklı bir şey olmadığı için göstermek istemiyorum. Ama gayet güzel bir yelek oldu. Ben normalde yelek kullanmayı çok sevmem ama bunun tarzı çok farklı oldu. O yüzden çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İp hakkında şunu söylemek istiyorum. Koton ipler kullandım. Instagram'da takip ediyorsanız paylaşmıştım. Elimde olan motifleri değerlendirdim aslında. O yüzden bir ip markası veremedim maalesef. Çünkü motiflerim hazırdı. Ben sadece birleştirme kısmını yaptım. Siyah rengim de koton bir ipti. Markasını hatırlamıyorum. Daha önce kullandığım bir ipti. Çünkü elimde olduğu için. İnanın markasını hatırlamıyorum. Ama herhangi bir koton ip tercih edebilirsiniz. Buradaki amaç aslında elimizde olan ipleri değerlendirmek. Bunu da söylemek istiyorum. Ana rengimizden tam emin değilim ama bir yumak yeterli olabilir ya da olmayabilir. En azından 2 yumak bulundurursanız bir yelek yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.